Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde yeşil ve sarı olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şu şekilde. Çok güzel, çok şık, çok zarif bir patik oldu hanımlar. Yapılışı da çok kolay, örmesi zevkli, çok hoş bir model. Patiğimizin ayaktaki duruşu bu şekilde. Tabanımız böyle. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Topuk kısmı da bu şekil. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimizi hemen şu kenardan başlayacağız. Yeşil ipimiz ile 22 ilmek atarak patiğime başlayacağım. Şöyle 22 adet ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, şu 3, 4, bu şekilde 22 ilmek atalım gelelim. 22 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizde hanımlar baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi düz yani haroşa olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndük, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Bir diş haroşa daha öreceğiz. Şu an ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar hanımlar ön yüzde düz olarak örelim. Ardından tekrar arka yüzde yine düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Böylece şurada bir diş haroşamız daha oluştu. Toplam 2 diş haroşamız var. Şimdi patiğimizin buradaki sarı ipimizle yapmış olduğumuz desenlerimize başlayacağız. Her bir desenimiz 9 sıradan oluşuyor. Sarı ipimi şöyle hazırladım. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 3 ilmek. Sonra sarı ipimi ekleyeceğim. Şöyle sarı ipim ile toplamda öyle 7 ilmek öreceğim. Hemen şuraya bir ilmek ördükten sonra sarı ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Patik bitene kadar hanımlar aynı sarı iple devam edeceğiz. İpi kesme, ekleme durumu olmayacak. 7 ilmek sarı örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. Şu sarının ucunda gizleyerek götürüyorum. Şu üçüncü. 4 sarım oldu. 5, 6, 7 tane sarı ördüm. Modelde birinci sıramız. Ortaya bir ilmek yeşili örmeden aldım. Bir yeşili örmeden aldım. 7 ilmek daha sarı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kenarda 4 yeşil kaldı. Bu 4 yeşili örmüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi düz örerek başladım. İlmeklerimi yine arka yüzde haroşa örüyorum. Buradaki 7 ilmeğimi, sarı ipimle haroşa ördüm. Bakın ön yüzde örmeden aldığımız bir yeşil ilmek vardı. İpimi arka yüzde kendime doğru alıp bu yeşil ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Yeniden 7 ilmek sarı ipim ile örüyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Sarı ipimi kendime doğru aldım. Bakın çaprazlamasına sarının altından şöyle geçirerek yeşilimi aldım. Kenarlarda delik örüntü oluşmasın diye. Kalan 3 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. Sarı ipimiz ile modelimizin ilk sırasını oluşturduk. Bu sarı ipimizde yaptığımız desenler modelde sıra olarak geçiyor. Model aralarına hanımlar her seferinde böyle yeşil ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. Şimdi yeşil ile ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar öreceğim. Sarı ile model kurulumu yapacağız. Yeşil ipimiz ile ilmeklerimizi normal haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi de yine yeşil ipim ile düz yani haroşa olarak öreceğim. Sarı rengimizle model kurulumu yapacağız. Ardından yeşil ipimizle de model aralarına
bir diş haroşa öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Modelde şimdi ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Yine ilk modelde olduğu gibi kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi yeşil ile ördüm. Bakın şöyle yeşilin altından geçirerek çaprazlamasına sarı ipimi aldım. Modelde ikinci sıramız. Bu sıramızda ilk sırada 7 sarı örmüştük. Şimdi 6 ilmek sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ortadaki desenimiz baklava dilimi şeklinde açılacak. 6 sarıdan sonra bir yeşil örmeden aldım. Bir sarı örüyorum. Tekrar bir yeşil örmeden aldım. Yanına 6 ilmek sarı öreceğim. Çünkü ilk başa 6 sarı örmüştük. Buraya da 6 sarı öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6. Sarı ipimizle örerken kenardaki son 4 yeşili örmeyeceğiz, geri döneceğiz. Model bitene kadar bu böyle devam edecek. Geri döndüm. İlk ilmeğimi yine düz ördüm. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile düz yani haroşa örüyorum. Yeşillerimi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde. Tekrar 6 sarı ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Sarıyı arkada bıraktım. Şöyle yeşilimi alıyorum. Kalan 3 yeşilimi de yeşil ipim ile örüyorum. İkinci sıramız tamamlandı. Bu şekilde. Şimdi hanımlar modelimizi yaptık. Model arasına yine yeşil ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar yeşil ipim ile örüyorum. Model aralarında haroşamız var. 22 ilmeğimizin tamamını örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi yeşil ipim ile öreceğim sıra sonuna kadar. Evet, sonuncu ilmeği ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Şimdi de modelimizde 3. sıramızı yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Şöyle sarıyı elime alıyorum. Şimdi de sarı ipim ile hanımlar bakın ilk modelde 7, ikinci de 6. Şimdi üçüncü modelde 5 ilmek sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sarı ördükten sonra bir yeşil örmeden alıyorum. Yanına bir ilmek sarı ördüm. İkinci yeşilimi örmeden aldım. Bir ilmek sarı ördüm. Üçüncü yeşilimi örmeden aldım. Yanına 5 ilmek sarı örüyorum yine. 3, 4, 5. Kenarda kalan 4 yeşili örmüyoruz. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile haroşa örüyorum. Yeşillerimi örmeden alıyorum. Bakın aralarda birer yeşilimiz var. Bunları yine örmeden aldık. Buradaki 5 sarı ilmeğimi de yine sarı ipim ile örüyorum. Sarıyı arkada bıraktım. Yeşilimi aldım. Kenardaki 3 ilmek yeşilimi örüyorum. Bu şekilde modelimizin 3. sırasını da tamamlamış olduk. Model aralarına bir diş haroşa örüyoruz hanımlar yine yeşil ipimiz ile. Hanımlar ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile sıra sonuna kadar örelim. Ardından arka yüzde de yine ilmeklerimizi tamamen haroşa örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşa yeşil ipimle ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 4. sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğinden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi de yeşil ile ördüm. Şöyle sarı ipimi alıyorum. Şimdi de 4 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 tane sarı ördüm. Bir yeşili örmeden alıyorum. Bir sarı ördüm. İkinci yeşili örmeden aldım. Bir sarı. Üçüncü yeşili örmeden aldım. Bir sarı. Dördüncü yeşili örmeden aldım. Ve yanına 4 tane sarı öreceğim. 2, 3, 4. Bu şekilde şeklimiz baklava dilimi şeklinde açılıyor hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi yine düz örerek başlıyorum. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile haroşa örerken ön yüzde örmeden aldığımız aralardaki birer yeşil ilmeğimizi arka yüzde de örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde. Ve kalan son 3 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum.
Modelde 4. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Model arasına yine yeşil ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde tekrar düz olarak örüp ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm. Modelde şimdi 5. sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Ardından sarı ipimi aldım. Şimdi de hanımlar buraya 3 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3. Yanına bir yeşil örmeden alıyorum. Bir sarı ördüm. 2. yeşili örmeden aldım. Bir ilmek sarı örüyorum. 3. yeşili örmeden aldım. Bir ilmek sarı. 4. yeşili örmeden aldım. Bir sarı. 5. yeşili örmeden aldım. Buraya 3 ilmek daha sarı örüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile haroşa örerken ön yüzde örmeden aldığım aradaki birer yeşil ilmeklerimi de yine örmeden sağ şişime alıyorum. Son 3 ilmeğimi de yine yeşil ipim ile haroşa örüyorum. Bu şekilde 5. sıramızda böyleydi. Baklava dilimini açtık. Sonrasında baklava dilimi artık kapanmaya başlayacak. Şimdi yeşil ipimizle buraya yine bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm geldim. Tekrar ön yüzde modelde 6. sıradayız. Bu sıramızda artık baklava dilimini açtık. Kapatmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 2. ve 3. ilmeğimi yeşil ile ördüm. Tekrar sarımı alıyorum. Modele başlarken 7 sarı ördük. Sonra 6, sonra 5, sonra 4, sonra 3. Tekrardan birer birer artacak. Şimdi 4 sarı yapacağız. Sonra 5, sonra 6 böyle artacak. Bu sıramızda 4 ilmek sarı örüyorum. 3, 4. Bir yeşil örmeden aldım. Hanımlar şöyle de hesap edilebilir. Burada bakın modelin 1. sırasında 7 ilmek örmüştük. Ortaya bir yeşil örmeden aldık. 2. sırasında 6 tane sarı ilmek ördük. Ortada hanımlar bakın 2 tane, modelin 2. sırasında da 2 tane yeşil örmeden aldık. Modelin 3. sırasında 3 tane yeşili arada örmeden aldık. Modelin 4. sırasında şurada 4 tane, 5. sırasında 5 tane böyle devam etti. Şimdi baklava dilimi kapanıyor. En son 5 taneydi. Şimdi 4 tane yeşil olacak arada. Bakın bir yeşil örmeden aldım. Bir sarı örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. Bir sarı ördüm. Tekrar 3. yeşili örmeden aldım. Bir sarı örüyorum. Bu 4. yeşili örmeden aldım. Bakın kenarda 4 tane sarı ilmeğim var. Buraya da 4 tane yeşil ilmek örmeden aldım. Yanına 4 ilmek sarı örüyorum. Ardından geri dönüyorum. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Aralardaki birer yeşil ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Kalan 4 sarıyı da yine ördüm. Renk geçişi yapıyorum. Son 3 ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Modelde 5-6. sıramızda bu şekilde yaptık. Araya yine bir diş haroşamızı yeşil ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzde modelimizde de 7. sıradayız. Kenar ilmeğini aldım. 2. ve 3. ilmeğimi yeşil ile ördüm. Tekrar sarımı alıyorum. En son 4 ilmek sarı örmüştük. Şimdi 5 ilmek sarı öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir yeşil örmeden aldım. Bir sarı örüyorum. 2. yeşili örmeden aldım. Bir sarı ördüm. 3. yeşili örmeden aldım. 3 tane yeşil kaldı arada. Bakın sarı ilmeklere bakıyorum. Buraya da 5 tane sarı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Geri döneceğim sonra. Arka yüzde yine ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile haroşa olarak örüyorum. Aralardaki birer yeşili örmüyorum. Ve kalan son 3 ilmeğimi de yeşil ipim ile öreceğim. Bu şekilde. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Araya yine bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yine bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 8. sıradayız.
Kenar ilmeğini aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi örüyorum yeşil ile. Sarıyı aldım. Bu sıramızda da bir önceki sırada 5 sarı örmüştük. Şimdi 6 ilmek sarı örüyorum. 4, 5, 6. Bir yeşil örmeden aldım. Bir sarı örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. Bakın hanımlar, şöyle hesapladığımızda son 4 ilmeğe kadar burada 6 ilmek kaldı. Buradaki 6 ilmeği de sarı ile öreceğim. Kalan 4 yeşili örmüyoruz. Hemen geri döndüm. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi öreceğim haroşa olarak. Son 3 ilmeğime geldim. Yine renk geçişi yaparak son 3 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. 8. modelimiz de bu şekildeydi. Şimdi araya hanımlar bir diş haroşamızı yine yeşil ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, yine araya bir diş haroşamı ördüm. Şimdi modelimizde 9. ve sonuncu sıradayız. Aynı zamanda modelimizin 9. sırası ikinci modelimizin de 1. sırası oluyor. Çünkü bakın hanımlar, modelin biri biter bitmez bir diğer modele başlıyoruz. Modelimizin 9. sırası şurada, aynı zamanda bakın ikinci modelimizin 1. sırası olarak kendini gösteriyor. Şimdi birinci modelin son, ikinci modelin de ilk sırasına başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Bu sıramızda 7 tane, bir önceki sırada 6 sarı örmüştük. Şimdi 7 tane sarı öreceğim. 4, 5, 6, 7. Ortaya bu defa bir yeşil örmeden alıyorum. Yanına 7 tane sarı. 5, 6 ve 7. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde ilk ilmeğimi örerek başladım. Tekrar sarı ilmeklerimi sarı ipim ile haroşa örüyorum. Aradaki yeşili örmedim. Yanındaki 7 sarı ilmeğimi de yine örüyorum. Sarıyı kendime doğru aldım. Yeşilimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğim yeşil ile örülüyor. Bu şekilde. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bu arada hanımlar bakın, ilk modelde yaptığımız gibi 7 sarı, ortaya bir yeşil örmeden aldık. Yanına 7 daha sarı ördük. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yaptık. Birinci modelin son, ikinci modelin de ilk sırası oldu böylece. Şimdi yine araya yeşil ipimiz ile bir diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bir diş haroşamı ördüm, geldim araya yeşil ipim ile. Şimdi hemen modele devam edeceğiz. İlk modelin sonuncu sırası ve ikinci modelin ilk sırasını yapmıştık. Model yine alt modelle aynı şekilde devam edecek. Şimdi modelde ikinci sıramız. İkinci sıramızda da ne yapmıştık? Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi yeşil ile ördüm. Sarıyı alıyorum. Modelin ikinci sırasında hanımlar 6 tane sarı örmüştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir yeşil örmeden alıyorum. Bir sarı örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. Yanına 6 tane daha sarı örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Ardından geri döndüm. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum hanımlar. Yeşillerimi yine örmeden alıyorum. Bu şekilde. Son 3 ilmeğim, tekrar sarıyı arkaya doğru alıp yeşilimi aldım. Son 3 ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Yine araya bir diş haroşa örüp sonra modelin 3. sırasını yapacağız. Alt modele bakarak yapabiliriz ya da ben bakarak yapamıyorum, anlamıyorum diyenler varsa da İlk modelin tüm sıralamalarını zaten tek tek ilmek ilmek söyledim. Hiç atlamadan sıralarını tek tek ilmek ilmek söyledim. Videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci modeli de yapabilirsiniz. Zaten her modelin sonuncu sırası bir sonraki modelin ilk sırası oluyor. Bir sonraki sırada şimdi araya bir diş yeşil haroşa ördükten sonra model aralarına model bitene kadar hep yeşil ipimiz ile bir diş haroşa öreceğiz hanımlar. Sonra 3. sıra 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sıra 3. modelin ilk sırası olduğu için bu defa 3. modele 2. sıradan başlayacağız. Şu an yaptığımız gibi. Ben bu patiğime toplamda bu baklava dilimi desenden 5 tane yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5.
5 tane yaptım. Bu da tam oldu hanımlar. Benim ipim bir de ince çıktı. Olanın dışında normal patik ipleri bir tık daha kalın oluyor zaten. Buraya yine toplamda hanımlar bu şekilde 5 tane baklava dilimi görünümlü desenden yapacağız. Bu şekilde sonuncu baklava dilimi deseni de bittikten sonra ilk modele başlarken 2 diş yeşil haroşa örmüştük. Burada bitiminde de yine 2 diş 2 sıra yeşil ipimiz ile haroşamızı öreceğiz hanımlar. Sonra patiğimizin taban bölümüne geçeceğiz. Bu patik baştan sona haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, şöyle esniyor. Esnek bir yapıya sahip. Örerken bunu da göz önünde bulunduralım. Böyle esniyor, ayağı saran bir model. Şimdi buraya toplamda bu baklava diliminin ilkini birlikte yaptık. İkinciyi başlattık beraber. 5 tane desen olana kadar örelim gelelim. Desenden sonra da 2 sıra yeşil haroşamızı unutmayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünü tamamladım geldim. Toplamda 5 tane baklava dilimi desenimi ördüm. Desenimden sonra burada gördüğünüz gibi 2 diş yeşil ipimle haroşa ördüm. Sarı ipimi de kestim, ucunu arkaya düğümledim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak. Böyle biraz gevşek, esnek bir kesim yapacağız. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü yaparken bu kesim yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını kesiyoruz hanımlar, hepsini. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekil kesiyorum. Hemen şu kenarımıza şöyle 2 tane sıkı bir zincir atacağım. Kenarımız sağlam olsun, sökülmesin diye. Hemen ipimi kesiyorum artık. Patiğimizin üst bölümünü böylece bitirdik. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Hemen şu geniş olan bölümde şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Tabanımıza başlayacağız. Bunun için de şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Sizler misinalı şişte kullanabilirsiniz. Hemen bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine hemen şurası, bakın yeri belli. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla buradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Kenara 2 ilmek çıkarttıktan sonra ipimin ucunu yine düğümleyeceğim. Kenarımız sağlam olsun, sökülmesin diye. Bu şekilde buralara girerek ilmekler çıkarıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden. Tabanımıza geçiş yaptık bu şekilde. Şöyle. Bakın şurada 7 ilmeğimiz oldu. 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde diğer uca kadar ilmekler çıkaracağız. Ben bu uçtan şu diğer uca kadar toplamda 85 adet ilmek çıkarttım. Diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Diğer uca kadar ilmeklerimi çıkarttım. 85 ilmeğim var. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Böylece ön yüze bakın bir diş haroşa düşüyor hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık tabana başlayacağız hanımlar. Şişimizde 85 ilmeğimiz var. Tabana burundan başlayacağız. Buruna öncelikle 7 ilmek ayırıyorum. 85'ten 7'yi çıkarıyorum. Buruna ayırdığım 7 ilmeği. Geriye 78 ilmek kalıyor. 78 ilmeğimi de iki kenara eşit paylaştırınca iki yana 39'ar ilmek düşüyor. Tabanımızı örebilmek için öncelikle bu ilk kenardaki 39 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.
İlk kenardaki 39 ilmeğimi ördüm. Burnumuz için 7 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saydığımız anda şu sol kenarda da 39 ilmeğimiz kalıyor. 7 ilmek daha ördüm. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 7 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. İlk ilmeğimi almıştım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 7 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Tabanımızda şu an 7 ilmek var. Tabanda 13 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Ortada 13 ilmek olana kadar buna devam edeceğiz. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7. Bir ilmek hemen kenardan örerek ekledim. Ortada 8 ilmek oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek yandan alarak ortaya ekledim. Ortada 10 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. Şu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. Ortada 11 oldu. Geri döndüm. İpim karşıda ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Şimdi de 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yandan alarak ortaya ekledim. Böylece bakın burun kısmında 13 ilmek oldu. Bakın burada da bu şekilde oval bir görüntümüz oluştu. Ayak anatomisine de uygun oldu. Şimdi kesimler başlayacak hanımlar. 13 ilmeğimiz oldu. Kesimlere başlayacağız. Bu aşamada tabanda 13 ilmeğim var. 12 ilmeği öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. 12 öreceğim. 13. de kesimi yapacağım. İpim karşıda ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. 13. de kesim yaptım. Bu 13 ilmekle böyle örülüyor. Her seferinde ilmek saymaya gerek yok. Taban ile kenar arasında bakın ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir kalana kadar öreceğim hanımlar. İlmekleri saymadan gidiyorum. Zaten taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü mevcut. Tabanımda son bir kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken yanından da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın taban ile kenar arasında yine bakın ayrık bir görüntü var. Tekrar tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bu sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Taban 13 ilmek ile böyle devam edecek, örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde kenarlarda ikişer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı bu yanlarda şişlerimizin kenarlarında son ikişer ilmek kalana kadar 13 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü bakın yanlarda ikişer ilmeğim kalana kadar 13 ilmek olarak bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Yine ipim karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Son bir kalana kadar. Bakın son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Bakın şu kenarda bir ilmek kaldı. Şimdi geri döndüm.
İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. Burada bir kesim yaptık. Şimdi şu tabanda son 2 ilmek hariç şu tabanda son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim burada. Yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yanındakini de alıp ikisini birlikte keserek örüyorum. Kenarlarda şimdi birer tane ilmeğimiz kaldı hanımlar. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi de son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeği de keseceğim artık bu sırada. Bakın son 2 ilmek kaldı. Bu ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu tarafta ilmeğimiz kalmadı artık. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeği yine kestim. Şu son bir hariç şurada son 4 kalana kadar öreceğim. Bakın şu tabanda son 4 kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bu kalan 2 ilmeği de birlikte keserek örüyorum. Böylece hanımlar topuk bölümünde de kesimimizi gerçekleştirdik. Şişimizde artık 9 ilmeğimiz kaldı. Bu 9 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz şimdi. Yine bu aşamada ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 8 ilmek kaldı. Bu aşamada hemen bakın şuralarda kenar ilmek yerleri var. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Yeniden 9 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Son ikisini kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartabilmek için geri döndüm. Ön yüzde çıkaracağım. Hemen şurada bakın kenar ilmek yerlerimiz var. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Tekrar 9 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bakın bu şekilde kesiyoruz ve bir sonraki, yani sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu kenarda ön yüzde ilmek çıkaracağım. Daha çok kolayıma gidiyor. Burada da bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar 9 ilmek ile. Biz bu işleme şuralara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm ve geldim. Artık ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Patiğimizin örgü bölümünü böylece tamamlamış oluyoruz. Hemen şuradaki ipimizin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Bakın bu şekilde atlatarak bu şekilde kesimimizi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Bu kesim yaptığımız bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle tığ yardımı ile tekrar şöyle dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin bu örgü bölümünü tamamladık. Kenarımıza şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Patiğimizin kenar bölümü daha değerli toplu duruyor. Onu da nasıl yaptığımı kısaca anlatacağım. Öncelikle hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak şöyle ilmeğin 2 kanadına birden batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 tane zincir çekip sık iğnenin içine şu şekilde batarak bakın bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Tekrar sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturdum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Şimdi üçüncüsünü yapalım. Önce sık iğne yapıyorum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum.
Sık iğnenin içine şöyle batarak bu zincirle bir kirpik oluşturup sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Şimdi dördüncüyü de beraber yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine battım. Sık iğnemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir ilmek çıkarttım. Bu zincirlerle burada 3 zincir ile burada kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamız bu şekilde yapılacak. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanacağız ta ki ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım, geldim ilk başladığım yere kadar bu şekilde yaptım. Artık şuraya bir tane zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Şöyle sıkılayarak gizleyeyim ki açılmasın sonradan. Ayağa giydikten sonra bu iplerin ucu çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz sonra. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle şöyle. Bakın ayağa giyilince şöyle bir görüntü olacak. Bu şekilde duruşu var. Haroşa örgü olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağımı da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, örmesi zevkli, kolay bir modeldi hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, bakın patiğimizin ayaktaki duruşu da yine bu şekilde. Çok şık, çok güzel, zarif bir model oldu. Çok da kullanışlı. Patiğimizin topuk kısmı böyle. Tabanımız. Birlikte hiç dikişsiz, gayet kolay, zevkli bir şekilde yaptık. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.